Colt Pilot ne o annenin ne o babanın atı değildi. O değişik bir attı. Değişik bir ruhtu. Haşarı bir çocuktu, yaramaz çocuktu. Hafif sertti böyle. Değişik bir karakterdi, asi bir karakterdi. Çok iyi bir attı. Çok güçlü bir attı. Çok yakışıklı bir attı. Ata hayvan denilmesi en kızdığım şeylerden biridir öncelikle. At hayvan değil. Necip Fazıl atı ne insana ne hayvana benzetmemiştir. İkisinin arasında bir yaratık olduğunu söyler. Benim hoşuma giden tanımlardan biridir. Bizde Anadolu'da bir gelenek vardır, inanç vardır. Çocuklarının göbeklerini kimisi tarlaya götürür çiftçi olsun diye. Kimisi camiye götürür hoca olsun. Kimisi işte okula götürür öğretmen olsun. Benimkini de annem götürmüş. Bizim de bir tane at varmış o zaman, Fındık diye bir atımız varmış. Atın ahırına benim göbeğimi gömmüş oraya. Ben annemi tanıdım, babamı tanıdım, üçüncü de atı tanıdım. Atı tanıyan, atı tanışan şahıs atı bırakamaz. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada tek spor, iki canlı bir arada her şeyini veriyor. 2,5 dakika gazi koşusu, 1,5 dakika erkek tay deneme gibi koşular 1,5 dakikada koşulmaz. Arkasında çok uzun bir film şeridi vardır. Öyle akar. Sadece o bittiği an, fotoyu geçtiği, burnunun fotoya değdiği anı görür çok insan. Yarış sırasında yüreğinizin ağzınızdan çıktığını görürsünüz. Tansiyonunuz kaçlara çıkıyordur Allah bilir. Bir burun ucuyla, bir saliseyle başınız göğe erer ya da bir burunla kaybettiğinizde, bir saliseyle kaybettiğinizde dünyadaki her şeyi kaybetmiş gibi hissedersiniz kendinizi. Shadows where you hide, a life that was designed. You've been cheated, oh so blind. Burada biz adeta kendi kendimizle yarışıyoruz. Onların başarısından kendi başarımızı özdeşleştiriyoruz. Yani nasıl bazı küçük çocuklar kendilerini o futbolcunun yerine formasını giyip koyuyorlar. Ben oyum diyorlar. O gol attı mı sokakta bir başka geziyorlar. Biz de burada tuttuğumuz bir at kazandığı zaman gerçekten hani çalıştığımız işimizde deyim biraz kabaca ama amirimizden fırçayı yediysek onun acısını sanki burada kazanan atı bilerek çıkarıyoruz. Çünkü burada kazanan biz oluyoruz. Türkiye'de hipodroma gidip gelmek bir kültürdü. Cumartesi pazar yarışlar olurdu İstanbul'da. Biz oraya sanki özel bir yere gidiyormuş havasıyla giderdik. Babam kravatını takar, ceketini giyer, annem en şık elbiselerini giyer. Ben de en temiz elbiselerimle giderdim oraya. İnsana aşık olunur.
Ata aşık olunur, bir de mekana aşık olunur. Veli Efendi'ye girdiğin zaman aşık olduk. Bakıyorsunuz herkes bir şeyle uğraşıyor. Ben burayı nasıl çözeyim diye bir dolaşıyorsunuz ilk önce. Birisi altılı bulduran kalem diyor, güldürüyor. Birisi bülten satıyor. Acaba hangisini alsam diye düşündürüyor. Birisi abi tek var mı ya diye bir soru soruyor. Klasik oranın demirbaşları vardır. Padok var. Orada atların kafalarını yere doğru eğip hızlı yürümeleri hayatımdaki seyretmeye doyamadığım anlardan bir tanesi. Ben çarpım tablosunu babamın at yarışı kuponlarını hesaplayarak öğrendim. İngilizce kelimeleri safkanların isimlerinin sözlükten çevrilerek geliştirdim. İstanbul'un varoş semtlerinde büyüyen birçok çocuk için ya futboldur ya at yarışlarıdır sosyalleşme. Bizim de babamızla yaptığımız etkinlik hafta sonları hipodroma gelmekti. Burada gün çok erken başlar. Atın bakıcıları, seyisleri atın yanına 4'te girerler. Bakarlar yemini yemiş mi, keyfi yerinde mi, eli ayağında herhangi bir problem var mı? Her gün 5'te çalışmaya alışmış bir atı 5'te idmana götürmezseniz rahatsız olur. Kafalarındaki saat inanılmaz iyidir. Onun için her şey dakik olmak zorundadır burada. Her dönem atçılığı dinç tutan kahramanları vardır. Bunlar çoğu zaman atlar olur, dönem jokeyler olur. Öyle markalaşır ki bu isimler, o spor dalına uzak kişiler dahi bu isimleri çok iyi bilirler ve ona dair söyleyecek sözleri vardır. Bu işe sıkı sıkıya bağlanmamızın en önemli mihenk taşlarından biri Bolt Pilot'tır. Bolt Pilot Padok'a gelecek diye akın Yeni Mahalle'den, Osmaniye'den insanlar akardı aşağıya, yani hipodroma koşarlardı. Okul çıkışı otobüs durağına giderken bile acelemiz varsa koşuyorsak Damis de önde, Bolt Pilot geliyor diye yani birbirini gaza getirirdin hızlı koşması için arkadaşının da. Şimdi 90'lar aslında Türkiye'de tam bir değişim dönemi. Sermayenin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı dönemler oldu. O dönemlerde krizler de yaşadığımız devreler oldu ve insanlar aslında umudu açtı. Onları birleştirici, bütünleştirici bir şeye ihtiyaç vardı. Ben o dönemlerde, kriz dönemlerinde Bolt Pilot'ın insanlara gerçek anlamda güç olarak karşılarına çıktığını düşünüyorum. Her atın farklı bir yarış stili vardır. Bazı safkanlar yarışın yükünü çekerler, önde giderler, yarışa kendi tempolarını verirler ve o tempo doğrultusunda da bir başarı kazanırlar. Bazı atlar beklemeyi tercih ederler. Yani öndeki tempo ne olursa olsun onlar beklerler. Ve sonunda güçleri nispetince bir sprinte kalkarlar. Bolt Pilot'ın da stili bekleyen safkanlardır. Bolt Pilot'ın o son metrelerde düzlükte yapmış olduğu sprint, gelmiş olduğu yerler hep her şeyin aslında bitmediğini, mutlaka gülen taraf olabileceğinizin umudunu aşılıyordu Bolt Pilot. İnsanların biraz zor bir hayatı vardı ama kahramanları vardı. Maradona, işte Brezilya milli takımı, Muhammed Ali belki, Formula 1 yarışçısı Schumacher. Ve baktığımız zaman bunların hepsinin, hemen hepsinin bir hikayesi vardır. Bolt Pilot'ı diğer safkanlardan, diğer atlardan ayıran en büyük özelliği rekortmen olmasının dışında 11 yarışlık bir kazanma serisi var. Ki Çaldıran'la başlayan, Sakarya'yla devam eden, içlerinde Gazi koşusu, Mimar Sinan, internasyonel koşu ve başbakanlık koşuları dahil 11 yarışlık bir seri var ki bu seriyi yapabilen İngiliz atı zaten yok. Bu nedenle yarışseverin hiç unutamadığı ve altılı ganyan oynarken altılı ganyan değil de Bolt Pilot'ın koşmuş olduğu günlerde o gün beşli ganyan. Bolt Pilot koştuğu yarışların birçoğunu kazanmıştır. Hiç geçilmeyen şampiyon atlar da vardır. Ama herkes onu kazanacağına emin duygusu çok doğru değildir. Yani seyisi, antrenörü, at sahibi, jokeyi, böylesi şampiyon atın rakipleri hepsi tabii ki o hissiyat, o duyguyu bilir. Çok ciddi, önemli bir rakibimiz var. Acaba onu nasıl geçebiliriz? Bunu geçmek için bir mücadeleler verirler. Ama o koştuğu zaman kazandığında rakipleri üzülmez. Çünkü o bir şampiyondur. Ve şampiyon tekrar kazanmıştır. En düşkün adam Bolt Pilot geliyor. Şimdi gerilerden bir numaralı yakalıyor. Atak yaparak koşunun liderliğini alır. Pilot kazanıyor. Pilot'ın geldiğini görüyorum. Ve 70. Gazi koşusunu Bolt Pilot kazanıyor. Türkiye'nin atçılığı için büyük bir figür Özdemir Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Atı sahibi. Ve aynı zamanda Bolt Pilot Gazi kazanıyor, Türkiye'nin derbisini kazanıyor ve aynı zamanda rekor kırıyor. Belki bir daha o günden 96'dan bu yana daha o rekoru kıran yok. Daha önce de o rekoru yapmamış kimse. Ondan sonra da yapmamış. Bunun için ön plana çıktı. Yani yoksa Johnny Gitter aslında bana göre Bolt Pilot'tan çok iyi attı.
Bolt Pilot var. Bolt Pilot'ı geçen Tayland'da Baretta var. Trapper var. Başbakanlık koşuları, Cumhurbaşkanlık koşuları, kazanmadığı kupa yok. Grant Equinox var. Yurt dışında da yarış koştu, kazandı. Ribella var. Dolayısıyla o isimler hep var. Bolt Pilot gibi burada nice hikayeler var. Ama Bolt Pilot neden önemli? Bolt Pilot bir devrin adı oldu. Yani adam 90'lı yılları anlatırken Bolt Pilot koşuyordu o zamanlar diye anlatıyor. Yani o dönem bir Türkiye dönemi olarak Bolt Pilot'lı yıllar. Kahraman olmak için işte o attan kişinin arasında iletişimin kurulması, ki bu iletişim kurulurken atın da buna yardımcı olması gerek. İşte Bolt Pilot bu yardımı sağlayan birisi. Paddock'ta gördüğünüz anda yani ondaki elektriği almamanıza imkan yok. Hani söylediklerim hiç gelmemiş, hiç görmemişler için bir şey ifade etmeyebilir. Yani bir insan bir attan elektrik alır mı? Ya sanki onun da bizden elektrik aldığını hissediyor. Bolt Pilot ilk Paddock'a geldiğinde bugüne kadar izlediğim atlardan daha başka bir at geldi. Kendi karakteri olan bir attı Bolt Pilot. Yani bir star kaprisi var derler ya, atlarda da o vardır. Şampiyonların hep kendine has bir özellikleri olmuştur bugüne kadar. Mesela o yağmurun sesini ilk damla düştüğü andan itibaren Bolt Pilot koşmak istemezdi. Bolt Pilot startın önüne geldiğinde de önce startı reddeder, sessizlik isterdi. İlk zamanlar öyle değildi. Sonradan oldu. Makine girene kadar, girdikten sonra hiçbir sorunu yoktu zaten. Tay deneme yarışı yani. Stada soktum, çıktım, arkamdan o da çıktı. Bir şahlanıyor, şahlanmasından yere düşüyor. Yere düşmesinden ben böyle koşuyorum, o anda ben atı yerde yakalıyorum. Yerde yakaladıktan sonra getiriyorum stadın arkasına. Stat veterinerleri var. Veterinerler bakıyor, hakemler bakıyor. Bir şey yoktur diyor. Koşuyor. Aynı tay deneme yarışını kazanıyor. Esasında gider at oradan. Ama tabii o da bir Allah vergisi yani. Ben oraya nasıl gittim, nasıl oldu ben de hatırlamıyorum. Huysuz ve tatlı. Biz çok seviyoruz. Aşığız Bolt Pilot'a. Niye? Çıkıyor, koşuyor, kazanıyor. Para kazanıyoruz. Üstlerine müşterek bahis oynayanlar için söylüyorum. Huysuz. Böyle kızdı mı dağıtırdı ortalığı. Herkes kaçışacak yer arardı. Start gerisine geldi mi? Starta gerisinde şimdi sessiz olmamız lazım. Susuyorduk, bekliyorduk. Yani 20.000 kişi Bolt Pilot içeri girecek diye susuyordu. Niye? Çünkü o rahat bir şekilde starta girerse ve çıkarsa bize de koşacak. O bizim atımız yani sonuçta. Asi bir karakterdi. O anneden bir daha ona yakın olabilecek bir at da gelmedi. Hatta aygırlığı da çok iyi olmadı. Ne kendine bir mirasçı bıraktı, ne de atalarından aldığı mirası. Tabii ki bir şeyler vardı ama o ne o annenin ne o babanın atı değildi. Değişik bir ruhtu. Bizde de yarış spikerleri elinde tansiyon aleti olan hemşireler gibidir yeri gelince. Neden? Yarış severin tansiyonunu çok iyi bilirler. Yarışı çok iyi okurlar ve tonlamayı öyle bir yaparlar ki siz onun tonundan yarışa bakmasanız bile kim geliyor, kim gidiyor, kim atağa kalktı, kim kazanacak anlarsınız. Bolt Pilot geliyor derken benim gırtlaktan bir ses çıkar. Mesela Bolt öyle çıkmaz. Pilot çıkarken gırtlaktan çıkar. Gazi koşusunu anlattığımda inanır mısınız? Bir gün önce ne oldu? Sesim kesildi. Olacak şey değil. Ertesi gün bayağı bir toparladım. Ama yine böyle endişem var. Rejiye de söyledim. Sesli çocuğa çok iyi bir dedim. Bir 2 frame yüksel sesi dedim. Ona göre çünkü çok da kalabalık Gazi koşularında en az 30.000 kişi olur Veli Efendi Hipodromu'nda. Çok kolay Gazi koşusunu kazandı Bolt Pilot. Tarihin en kolay kazanılmış Gazi koşularından biri ve rekor. 2.26-22 yaptı, hala kırılamadı. Şimdi 22 yıldır kırılamamış bir rekordan bahsediyoruz. Son 100 geçiliyor. 5 boyluk liderliğini 1 numaralı Bolt Pilot koruyor ve 70. Gazi koşusunu 1 numaralı Bolt Pilot kazanıyor. Hani
acaba kırılırım diye benim korktuğum, muhtemelen Halit abinin de korktuğu eskimeyen sohbetlerimizden bir tanesidir. Acaba kırılır mı, kırılmaz mı? İnşallah kırılmaz. O kadar iyi hazırlanmıştı ki Bolt Pilot o yarışa. Dünya üzerinde ben o gün hiçbir atın Bolt Pilot'a bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Hiçbir at o gün için Bolt Pilot'u geçemezdi. Dikkat edin, ayaklarını neredeyse göremiyorsunuz bile. O kadar hızlı. O koşuda önde giden, atçılık deyimiyle koşuya tempo veren at ve jokey bendim. Ringe çıkarken şöyle bir baktı, öyle bir göz göze geldik ki yani bildiğin atla göz teması kurduk. Bu aslında çok olan bir şey değildir. Yönetim o cüssesiyle, o kendine güveniyle çıktı. Rekor kırarak kazandı. Bolt Pilot kazandı gazetedeki başlığa bakarsanız olağan. Ama burada o koşunun son 400 metresini, 600 metresini izleyenler için olağanüstü bir şey seyrettik. Bolt Pilot'ın 2 tane çok özel yarışı vardır. Bunlardan bir tanesi Gazi koşusuysa bir diğeri ise Galti yarışıdır, uluslararası yarıştır. Çünkü onu bambaşka bir kimlikle değerlendirmek gerekiyor. Açıkçası çok ciddi bir ulusal başarımızın olmadığı dönemler. Galti bir Alman ekürünün atıydı. İrlandalı bir attı. Şimdi bültenleri bir aldık. Yurt dışından gelen safkanlar zaten biz böyle o zamanlar ülkenin genel bir hani tırnak içinde söylüyorum eziklik durumu vardı. Şöyle ki yurt dışından bir futbolcu geldiği zaman biz gidiyorduk. Yurt dışından futbolcu gelmiş. İşte siyahi bir futbolcu geldi. Gidelim görelim. Yurt dışından da yabancı atlar geldiği zaman internasyonel yarışa tabii onlar yurt dışından geliyor. Bize çok hakimler gibi bir bakış olurdu ama hep acaba ile gelirdik buraya da. Hani yarışa da acaba ile gelirdik. Biz o gün çok kalabalık bir grup Gazi Osman Paşa'dan toplandık uluslararası yarışa. Milli maça gider gibi buraya geldik. Bolt Pilot'ın bir dezavantajı vardı. Ödümüz kopardı. Bolt Pilot koşacağı zaman aman yağmur yağmasın. Allah'ım sabaha kadar yağmur yağdı. Ahırları bile, ahır bölgesini bile yerlerde sular birikti. Eyvah dedik, şimdi ne yapacağız? Ki Almanya atları çamurda çok iyi koşar. Olabilecek en kötü senaryoyla hipodroma geldik. Yağış kesildi ama pistin kuruma şansı hiç yok. Sayın yarışseverler, Enternasyonel Boğaziçi koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı atların İngiliz atları bir numaralı Starta da girmiyor aksi gibi. O kadar farkında ki Bolt Pilot her şeyin. Bu pistte ben diyor. Yani bu pistte ben koşamam diyor. Girmek istemiyor starta. Seyirci homurdanıyor. Girecek. Biz bunun için geldik. Milli maça geldik yani. Start görevlileri yoğun teşvikte. Sessizlik olması gerekiyor. Herkes birbirini uyardı. Hani aman bir sessizlik oldu. Bolt Pilot girdi içeriye. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Enternasyonel Boğaziçi koşusu başladı değerli izleyiciler. Başladı ama yani yarış pist koşullarından dolayı çok istediğimiz gibi gitmiyor. İkincilikte Weldon, üçüncülükte Gazdi, dördüncülükte Bolt Pilot, beşincilikte. Son 800 metre Weldon'un liderliğinde geçiyor. D'Artino'yu ikincilikte görüyorum. Üçüncülükte Galti, hemen dışında da Bolt Pilot dolandı. Farklar azalmaya başladı. Son 600 metreye doğru geliyor. Şimdi 400'lerin orada yani yarışın bitimine 400 metre kala atağını yaptı ve rakibinin yanına geldi. Rakibi çok hafif kalça bölgesiyle Bolt Pilot'a bir temas etti. Zaten ayakları kayıyor atın. Bolt Pilot'ın şöyle dışarı doğru bir hamlesi oldu. Bütün dengesini dağıtan bir hamle oldu sprinte kalktıkları yerde. Darbeyi gördü ve bir isyan hali diye böyle bir hipodromdan ses çıktı. Bolt Pilot'ın reaksiyonu yani seyircinin tepkisine onun reaksiyonu inanılmaz oldu. Tekrardan bir hamle yaptı. İnanılmaz bir destek olmaya başladı bu sefer. O uğultu yerini hadi oğluma çevirdi. Bolt Pilot çıktılarda Galti mücadeleyi sürdürüyorlar son 200 metre. Bolt Pilot Galti başa baş mücadele son 150 metre. İç kulvarda Galti, orta kulvarda Bolt Pilot. Başa baş mücadele. Galti hakim olmaya çalışıyor. Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot geliyor. Ve Enternasyonel Boğaziçi koşusunu gördüğümüz son sahne Halis Karataş'ın sol kolunu havaya kaldırması. O böyle artık Rocky'de merdivenleri çıkıp kalkması mı dersiniz? Ne bileyim işte Galatasaray'ın UEFA kupasına attığı son penaltıda usta spikerin aman Allah'ım demesi mi dersiniz? Hepsinin bir karışımı inanılmaz bir coşku oldu. Olağanüstü bir şeydi yani bunu her atlan yaşayamazsın. İşte orada böyle bir kahramanın olması gerekir. Onun dilinden anlayabilmek
belki de meseleydi. Halis Karataş da bu tarz atlarda çok mahir bir adam. Yani atı nasıl yumuşatacağını, onunla nasıl anlaşacağını, onun ne istediğini ve kendisinden ne zaman bir şey istemesi gerektiğini çok iyi bilen bir jokey. Zaten 25 yıldır bir işi en üst seviyede yapan başka bir sporcu olmadı. Evet, sporcu. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye iyi jokeylerde geldi, başarılı jokeylerde, başarılı sporcular ama en iyi sporcu gibi sporcu doğuştan bir kabiliyet. Büyürken Halis'in de başarısındaki o gelişmeyi biz de gençlik, çocukluk yıllarımız onu böyle bir rol model olarak görüyorduk. Ne zaman ki biz jokey olamayacağımızı anladık, at binemeyeceğimizi anladık, bu sefer onun başarılarıyla gurur duymaya başladık. Biz şampiyondur. Ben de bu şampiyonla eğer ki rakip olarak gösteriliyorsam benim için büyük bir şanstır. Çok şey öğrenmiştim kendisinden. Kendisi bana bir şey söylememiştir bizzat. Ben de kendisine bir şey sormamışımdır bizzat. Ama onu gördüklerinden çok, yani yaptıklarından bakarak, görerek çok şey öğrendim. Keşke Amerika'da dünya gelmiş olsaydı veya mesela İngiltere'de dünya gelmiş olsaydı dünya starı olurdu. Sabah 6'da 5'te kalkıp antrenmana gider Halis abi. Ben de 8.30'da zor kalkıyordum işe gelmek için. Motive olamıyorsunuz. Bu hayat zor, İstanbul falan. Kendime söylediğim şu. Ya burada bir insan var. Maddi hiçbir beklentisi yok ama sabahın 5'inde kalkıp sevdası için içinden gelen bir sevgiyle bu işi yapıyor. Sen 8.30'da kalkmaya üşeniyorsun. Biraz kendine utan diye kendimi motive ediyordum. Liman diyelim. Yarışseverin limanıdır Halis Karataş. İngiliz tayını bir şeyden ürktü mü kolay yola getiremez. Sesinizle, sözünüzle onu yola getireceksiniz. İşte Halis bunu başarmıştı Bolt Pilot'ta. Sadece binerken binmiyordu Halis. Onun devamlı yanındaydı. Her gün ahırındaydı. Her gün Halis'i görüyordu. Halis de onu görüyordu. Konuşuyorlardı. Bir tek canlı var. Bolt Pilot'tan ve Halis'ten oluşan. Beraber nefes alıyorlar, beraber hırslanıyorlar, beraber seviniyorlar, beraber kızıyorlar. Tek canlı haline gelmiş durumdalar. Bazı şeyler de tesadüf mü dersiniz, ilahi güçler mi bir araya getirir dersiniz? Halis Karataş, Özdemir Atman, Bolt Pilot. Bu üçü bir araya gelmeseydi bugün böylesine büyük bir hikayeyi konuşuyor olmayacaktık. Şubat ayıydı. Özdemir yine tekrar çağırdı. Dedi ki taylarımız geldi. Bütün alıştırmalarını yaptık. Bir görmeni istiyorum. Ben birinci, ikinci, üçüncü atı çalıştırdım. 4. atta da Bolt Pilot üzerine bindim. Beni acayip derecede etkiledi. Onda bir farklı bir cevher, farklı bir şey olduğunu hissettim. Çalışmayı bitirip geldiğimde onu nasıl buldun dedi. Bu benim bir numaram dedim. Tamam dedi. Öbür gün oldu. Dedi bir de Nedim'e binmeni istiyorum dedi. Ben dedim Bolt Pilot'a kalmak istiyorum dedim.